Bebeğin oyun oynuyor, kahkahalar atıyordu. Sonra bir anlık dikkatsizlik oldu, dengesi bozuldu. Poposunun üstüne düştü. Canı çok yanmamış gibi görünüyor ama yine de birkaç saniye hareketsiz kaldı. Yüzü değişti, dudakları büzülmeye başladı ve sen onun ne yapacağını merak ediyorsun. Ağlayacak mı yoksa oyununa devam mı edecek? Derken fark ettin ki gözleri etrafta dolaşıyor. Bir şey arıyor gibi. Belki annesini, belki babasını, belki de o an kendisini güvende hissettiren kişiyi. İşte tam o anda birçok anne ve baba aynı şeyi düşünüyor. Acaba kime gidecek? Çünkü bazen bebeğin düştüğünde annesine gidiyor, bazen babasına, bazen ağladığında sadece birinizi istiyor ama başka zamanlarda tam tersini yapıyor. Ve bu durum ister istemez akla şu soruyu getiriyor. Acaba bebeğim annesini mi daha çok seviyor yoksa babasını mı? Belki bunu hiç yüksek sesle söylemedin ama içinden geçirdin. Belki annesisin ve bebeğini ağladığında hep beni istiyor diye düşündün. Demek ki annesine daha bağlı. Belki babasısın ve seni görür görmez heyecanla emeklediğini gördün ve düşündün. Acaba beni görünce neden bu kadar mutlu oluyor? İlginç olan şu. Bilim insanları yıllardır bebeklerin anne ve babalarıyla kurdukları bağları araştırıyor ve ulaştıkları sonuç çoğu ebeveynin tahmin ettiğinden çok farklı. Çünkü belki de sorduğumuz soru yanlış. Belki mesele kimi daha çok sevdiği değil, belki mesele her biriyle nasıl bir ilişki kurduğu. Bir bebeğin anneye ve babaya farklı davranması aslında son derece normal. Hatta çoğu zaman beklenen bir şey. Bazı bebekler korktuklarında bir kişiye yönelir ama oyun oynamak istediklerinde diğerini arar. Bazıları gece uyandığında belli bir kişiyi ister ama gün içinde başka biriyle saatlerce eğlenebilir. İşte bu noktada yetişkin zihni devreye girer. Çünkü biz sevgiyi genellikle karşılaştırırız. Daha çok, daha az, daha yakın, daha uzak. Ama bebeklerin dünyasında işler biraz farklı yürür. Çünkü onlar henüz ilişkileri puanlamaz, henüz kıyas yapmaz, henüz birinci ve ikinci oluşturmaz. Buna rağmen davranışları dışarıdan bakınca bazen öyle görünür. Mesela düşün, bebeğin ağlıyor. Annesi ve babası da yanında ama o sadece birinize uzanıyor. Böyle bir durumda bunu kişisel almamak kolay değildir. Çünkü insan zihni hemen bir hikaye üretir. Demek ki onu daha çok seviyor. Ama ya durum bambaşka ise, ya o an gördüğümüz davranış sevgi miktarı ile ilgili değilse, ya aslında bebeğin beyni o anda tamamen farklı bir ihtiyaçla hareket ediyorsa, işte burada bağlanma araştırmaları devreye giriyor ve bize çok önemli bir şey söylüyor. Bebeklerin ilişkileri düşündüğümüz kadar basit değil. Aslında bebekler önce sevgiyi değil, güvenliği arar. Bağlanma teorisinin kurucusu John Bowlby'nin ortaya koyduğu en önemli fikirlerden biri şuydu. Bebekler bakım veren kişilere öncelikle sevgi aradıkları için değil, güvende kalmak için bağlanırlar. Bu kulağa biraz şaşırtıcı gelebilir. Çünkü biz bağlanmayı çoğu zaman duygusal bir kavram olarak düşünüyoruz. Ama bir bebeğin açısından bakarsak durum farklıdır. Dünyaya tamamen savunmasız gelir. Kendi başına beslenemez, kendini koruyamaz, tehlikeyi anlayamaz. Bu yüzden beyninin en önemli görevi şudur. Beni güvende tutacak insanlar kimler? Bağlanma sistemi tam olarak bunun için vardır. Korktuğunda, yorulduğunda, canı yandığında, hasta olduğunda, stres yaşadığında bebek kendisini güvende hissettiren kişiye yönelir. İşte burada çok kritik bir ayrım ortaya çıkıyor. Bazen bir bebeğin belli bir kişiye yönelmesi onu daha çok sevdiği anlamına gelmez. O anda o kişiyi güvenlik kaynağı olarak gördüğü anlamına gelir. Bu ikisi aynı şey değildir. Örneğin gece korkup uyanan bir çocuğun belirli bir kişiyi istemesi sevgi yarışında bir kazanan olduğu anlamına gelmez. Sadece beynin o anda güvenlik arıyor olması anlamına gelir. Ve işin ilginç tarafı şu. Bir bebeğin güvenlik sistemi tek bir kişiye bağlı olmak zorunda değildir. Tam da burada ikinci önemli bilimsel bulgu devreye giriyor. Yeni bir bilgi. Bebeğiniz aynı anda hem annesine hem de babasına güçlü şekilde bağlanabilir. Geçmişte birçok insan bir bebeğin yalnızca tek bir kişiye bağlandığını düşünüyordu. Ama daha sonraki araştırmalar bunun doğru olmadığını gösterdi. Bugün gelişim psikologları bebeklerin aynı anda birden fazla kişiyle güçlü bağ geliştirebileceğini biliyor. Buna multiple attachment yani çoklu bağlanma deniyor. Bu aslında oldukça mantıklı. Çünkü gerçek hayat buna uygun. Bir bebeğin hayatında yalnızca tek bir insan yok. Bebekler doğduğu andan itibaren farklı insanlarla ilişki kurmaya başlıyor ve zaman içinde her biriyle ayrı bir bağ oluşturuyor. Buradaki önemli nokta şu. Bu bağlar birbiriyle rekabet etmez. Birinin güçlenmesi, diğerinin zayıflaması anlamına gelmez. Yetişkinler bazen sevgiyi bölünebilen bir şey gibi düşünür. Sanki bir kişiye daha fazla verilirse diğerine daha az kalacakmış gibi. Ama bebeklerin ilişkileri böyle çalışmaz. Bir bebeğin hayatında birden fazla güvenli ilişki olabilir ve bu ilişkilerin her biri farklı bir rol oynayabilir. Belki biriyle sakinleşir, belki biriyle daha çok güler, belki biriyle keşfe çıkar, belki biriyle uykuya dalar. Ama bunların hiçbiri tek başına onu daha çok seviyor anlamına gelmez. Aslında araştırmaların işaret ettiği şey çok daha ilginçtir. Bebekler bazen anne ve babalarıyla farklı türden ilişkiler kurar ve bu farklılık sandığımızdan çok daha anlamlı olabilir. Bir de şu açıdan bakalım. Bebeklerin farklı kişilere farklı tepki vermesi birini diğerinden daha çok sevdiği anlamına gelmiyor. 1970'lerde psikolog Mary Ainsworth, bebeklerin bakım veren kişilerle kurduğu bağı anlamak için
bugün hala çok önemli kabul edilen bir çalışma yaptı. Bu çalışma Strange Situation yani yabancı durum deneyi olarak biliniyor. Araştırmacılar bebeklerin bağ kurdukları kişi odadan ayrıldığında ve geri döndüğünde nasıl davrandıklarını gözlemlediler ve ilginç bir şey fark ettiler. Her bebek aynı tepkiyi vermiyordu. Bazıları ayrılık sırasında ağlıyor, geri dönüşte hemen sakinleşiyordu. Bazıları çok az tepki gösteriyordu. Bazıları ise hem yakınlık arıyor hem de öfke gösteriyordu. Ama en önemli nokta şuydu. Ayrılık sırasında verilen tepkinin şiddeti sevginin miktarını ölçmüyordu. Çünkü bağ yalnızca ağlamakla veya ağlamamakla ölçülemiyordu. Bir bebeğin belirli bir kişiyi araması o kişiyi diğerinden daha çok sevdiği anlamına gelmeyebilirdi. Belki de o kişiyle kurduğu ilişki farklı bir ihtiyaca cevap veriyordu. Bu yüzden bazen şunu görmek mümkündür. Bir çocuk düştüğünde annesine koşar ama biraz sonra oyun oynamak istediğinde babasını arar ya da tam tersi. Çünkü beynin ihtiyaçları gün içinde sürekli değişir ve her ihtiyaç aynı ilişkiyi aramaz. İşte burada psikologların kullandığı iki önemli kavram devreye giriyor. Bunlardan birincisi güvenli liman, ikincisi güvenli üs. Güvenli liman korktuğumuzda veya zorlandığımızda geri döndüğümüz yerdir. Güvenli üs ise dünyayı keşfetmek için bize cesaret veren yerdir. Aslında bunu yetişkin hayatında bile görürüz. Bazen birine dert anlatırız, bazen başka biriyle maceralara atılırız. Bebekler de buna benzer ilişkiler kurabilir. Bir çocuk korktuğunda bir kişiyi arayabilir ama heyecanlandığında başka biriyle paylaşmak isteyebilir. Birinin yanında sakinleşebilir, diğeriyle kahkahalar atabilir. Birinin yanında uykuya dalabilir, diğeriyle odanın içinde koşturabilir. Bunlar birbirine rakip ilişkiler değildir. Çünkü farklı ihtiyaçlar farklı deneyimler yaratır. Ve işte tam burada birçok anne ve babanın yıllardır yanlış yorumladığı bir davranış ortaya çıkar. Bir çocuğun bir kişiyle daha fazla gülmesi onu daha fazla sevdiği anlamına gelmez. Bir kişiyle daha çabuk sakinleşmesi de diğerini daha az sevdiği anlamına gelmez. Çünkü bağlar birbirinin kopyası olmak zorunda değildir. Ve aslında araştırmalar bize çok ilginç bir şey söylüyor. Belki de anne ve babanın aynı olması gerekmiyordur. Şimdi videonun başındaki o ana geri dönelim. Bebeğin düştü. Bir an durdu. Yüzü değişti. Ve senin içinden şunu düşündün. Acaba kime gidecek? Belki annesine gitti, belki babasına. Belki de bu cevap sadece o gün için farklıydı. Çünkü yarın aynı şeyi yaşadığında başka bir seçim yapabilir. Ve belki de bütün bu süre boyunca yanlış soruyu soruyorduk. Belki mesele kimi daha çok seviyor değildi. Çünkü sevgi bir yarış değil, bir sıralama değil ve bebekler kalplerinin içinde bir puan tablosu taşımazlar. Onlar yalnızca ilişkileri yaşarlar. Belki birinizin yanında kendini sakin hissediyor, belki diğerinizin yanında dünyayı keşfetmek istiyor. Belki birinizin sesi ona huzur veriyor, belki diğerinizin kahkahası onu güldürüyor. Belki biriniz de uykuya dalıyor, belki diğeriniz de yastık savaşı yapıyor. Ama bütün bunlar aslında tek bir şey söylüyor. Bebeğin hayatında ikiniz için de özel bir yer var ve o yerler birbirinin aynısı olmak zorunda değil. Çünkü aynı olmak zorunda değiller. Çocuklar sevgi kopyaları oluşturmaz, ilişkiler oluştururlar ve belki de en güzel tarafı da bu. Çünkü seninle kurduğu bağ başka hiç kimseyle kurduğu bağa benzemez. Aynı şekilde diğer ebeveynle kurduğu bağ da kendine özgüdür ve belki de bebeğin sana verebileceği en büyük hediye budur. Seni başka hiç kimsenin yerini dolduramayacağı bir yere koyması. Bir dahaki sefere bebeğinin birinizle koştuğunu gördüğünde kendine şu soruyu sormaya deneyebilirsin. Şu anda neye ihtiyacı var? Çünkü mesele kimi daha çok sevdiği değil, mesele o anda kimin bir güvenli liman, kimin bir keşif arkadaşı, kimin bir kahkaha sebebi, kimin de sakinleşebileceği bir kucak olduğudur. Bunlardan herhangi biri birini daha az sevdiği anlamına gelmez. Seni sana özgü şekilde sevdiği anlamına gelir. Eğer bebeğinin dünyasını birlikte keşfetmeye devam etmek istersen lütfen kanalıma abone olmayı unutma.